Herkese merhaba. 48. bölümden ve yağmurlu bir Bursa gününden. Herkese selamlar. Allah Allah. Evet, Yağmurlu mu? evet bugün Suyunuz yağmurlu. yoktu sizin. Abi yok zaten. %0,25 barajlarda su oranı var. Buzki'nin sitesinden takip edebilirsiniz bu barajlardaki doluluk oranını. Ve işte bugün mesela bizim evde su kesilecek. Ondan sonra 3 günde bir. Ya her gün aslında bu ABC bölgelerine ayırmışlar Bursa'yı ve her gün başka bir bölgede su kesiliyor şu an. Garip bir şey. Bunun hakkında da şeyi öğrendim. Sana atmıştım sanırım. Şirketler eğer şebekeden su alıyorsa e, Hı o hı. suyun parasını ödüyormuş. Bir fatura şeklinde ya da işte devlete bir şekilde ödüyormuş. Ama eğer suyu doğal kaynaklardan çekerlerse bir nehirden, ırmaktan ya da dağın altından falan filan ücret ödemiyorlarmış. Ücretsiz bir şekilde kullanıyorlarmış. Yani bunu Instagram'dan gördüm bu arada. Bir kurs gibi bir şey vardı orada. Bir profesör mü hocam mı ne söylüyordu. O yüzden inandım. Eğer doğruysa fecaat bir şey. Çünkü bir de şeyi gördüm ben. Bursa'nın işte belli tepeleri, yeşillik tepelerinin yıllar içindeki değişimini gördüm. Ya bu suları yer altından falan aldıkları için o toprağı zaten direkt kurutuyorlar. Ağaçlar direkt ölüyor. Habitatı direkt öldürüyor yani aşağıdan. İstediği kadar yağmur yağsın yüzeye aşağıdan çekiyorsun suyu. Ya bu inanılmaz bir olay. Çünkü Bursa'da 18 tane mi ne şirket varmış ve genelde hep böyle içecek şirketleri işte maden suyu, gazoz vesaire şirketleri var. Ya zaten pardon. Dün işte su içiyordum. Baktım Bursa Uludağ'dan geliyorsun. Çok komik geldi, anladın mı? Evet. Yani içecek suyu oradan paketleyip alabiliyoruz ama evde su yok falan. Evet. Absürt bir durum ya. Abi Enteresan geldi düşününce. hemen hemen şu an bütün su şirketleri Uludağ'dan su çekerler. Yani ya Erciyes'ten, Erciyes'te görüyordum ben arada. Ya da Uludağ'dan çekerler. Uludağ daha lokasyon olarak merkezi, batıya daha yakın falan filan diye. Büyük ihtimal Bursa'da çalışıyorlar hepsi. Ama gel gör ki bugün 5'ten, akşam 5'ten sabah 5'e biz su kullanamayacağız mesela yani. Böyle saçma bir şey. Bu da bilmiyorum nasıl çözülecek bu arada da. İnşallah çözülür. Böyle bir ne bileyim yasa masa çıksın. Kapatsınlar abi maden suyu şirketini, su şirketini. Doğadan alalım yani. Bana ne ulan İstanbul'un içeceği sudan? Benim suyum yok ya. Sinir oldum bak yine. Evet, böyle bir giriş yaptık. Merhaba Evet. yeniden. Duygusal yüklüyüm bu konuda. Bursa'da yaşadığım için. Şimdi ilk hangi konuyla girelim ya? Bence LGBT plus yasa tasarısı yine gündemde. Onunla başlayabiliriz gibi geliyor bana. Evet. 11. yargı paketi kapsamında LGBT plus bireylere 3 yıl hapis cezası öngörülüyor. Cinsiyet değiştirme operasyonu 25 yaşa yükseltiliyor. Rapor alma koşulları zorlaştırılıyor. Bir de tabii işte bu hayasızca hareketler, ahlaksız hareketler, toplumun ahlakını bozmaya yönelik hareketler tarzı böyle soyut ifadeler, ne olduğu belli olmayan ifadeler daha güçlendiriliyor diyebiliriz. Eee, Alenen cinsel ilişkide bulunma ve teşhircilik yapma suçu 6 aydan 1 yıla kadar olan suç 1 yıldan 3 yıla kadar çıkarılıyor. Gerekçe olarak da tabii ki sağlıklı nesiller yetiştirmek, aile kurumunu korumak öne sürülüyor. Bu LGBT plus evliliğine 1,5 yıldan 4 yıla, özendirmeye de 1 yıldan 3 yıla cezalar var. Evlilik dediği de zaten resmi olarak evlenemediğin için Türkiye'de işte aslında kendi aranda yaptığın o törenimsi şeyler yani. Aslında özel hayatın gizliliğini ihlal edip hani bir storiesinde bir lezbiyen çift storiesinde paylaştığında bunu şikayet ettiğinde o insanlara ceza, yani dava açılacak ve ceza alacaklar bu durumdan dolayı. Böyle bir saçmalık Evet. var. Özendirme olayı da çok geniş yani. Bu işte Netflix şurada buradaki diziler için de geçerliymiş bu durum. O da bayağı geniş yani. O yasa tasarısındaki ifadeyle beraber çok geniş bir alanı kaplıyor. Biz bunu zaten konuşmuştuk önceden de, sürekli gündeme geliyor. Yakın zamanda yine işte 11. yargı paketinin meclise geleceği söylendiği için yeniden gündem oldu. Hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na da soruldu böyle bir şey var mı diye. Hani böyle bir yasa tasarısı görüşülecek mi diye. Şu an gündemimizde yok falan dedi geçen hafta. Ama büyük ihtimalle yalan söylüyor yani. AK Parti Grup Başkanlığı da Abdullah Güler de böyle bir taslak yok bize ulaşan. Ve Aile Bakanlığı diğer bakanlıklarla Çalıştay'la birlikte ortak çalışıyorlar. Herkes düşüncelerini, fikirlerini ifade ediyor. Dünyadaki örnekler inceleniyor ve böyle bir hani süreç işliyor tarzı bir şey söylüyor aslında. Böyle bir taslak yok tarzında. Yani bu biraz şey denir ya hep gündem ölçme.
kamuoyunu test etme tarzı. Önden böyle bir dedikodu yayarsın. Hani ne kadar tepki olacak. Hatta bunu şeyde de birleştirebiliriz. Trump'ın da hep söyledik. Ölümü gösterip sıtmaya razı etme tarzı bir taktiği vardır Trump'ın. Ya belki burada da öyle bir şey izleniyor olabilir. Bunu kesin olarak söylemiyorum ama hani 3 yıl gösterip sonrasında ya 2 yıl da karar kıldık deyince hani böyle insanlar tamam 3 yıl değil en azından tarzı bir psikolojik rahatlama içinde böyle bir şey yapılıyor olabilir. Ya her türlü bu çok ucu açık ve bir kesimi, bir yaşam tarzına sahip kesimi, grubu direkt mimleyen bir hatta işte özgür yaşam hakkını elinden alan bir yasa tasarısı aslında. Eğer geçerse yasa. Bunun da inşallah geçmez yani böyle bir tasarı falan hiç olmaz bile. Yani Bakalım korkunç göreceğiz. bir tasarı gerçekten. Zaten işte Kaos GL hakkındaki davalar devam ediyor. Yıldızlar gözaltına alınmıştı. Bir süre içeride kaldı. Tutuklandı, sonra dışarı çıktı ama davası falan devam ediyor. Bunlar ön hazırlık gibiydi yani bu konuda. Şimdi yeniden gündeme geldi. Bekliyoruz ne olacak bizde. Umarım yasa tasarısı geçmez. Buradan şeye geçebiliriz. Ya bir tane Rojin'den gazeteci öldürüldü. bahsedelim mi? Heh. Ben bunu söyleyeyim ondan sonra oradan oraya geçelim. Çünkü biraz aslında çok benzer değil motivasyonları ama sonuçları ve süreçleri benzer olan, benzer şekilde işleyen Hı hı. olaylar aslında. 10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece İstanbul Esenyurt'ta evine dönerken Hakan Tosun isimli gazeteci, aktivist ve belgeselci diye de geçiyor. Saldırıya uğruyor, darp ediliyor ve hayatını kaybediyor. Öldürülüyor aslında. Şimdi bununla alakalı şöyle fikirler var. Ailesine geç haber verildiği polisler tarafından, hastanede bekletildiği tarzında iddialar var. Ayrıca da Hakan Tosun'un ekoloji hakkında haberler yaptığı ve işte bizim de andığımız maden yasası tarzı, işte Akbelen gibi bölgeler hakkında sürekli haberler yaptığı iddia ediliyor. Yani bu konularda haber yapıyor aslında. Buradaki iddia şu, bu haberler gündem olduğu için aslında ve kamuoyunda da yankı bulduğu için şirketler tarafından öldürülebilmiş olduğu iddia ediliyor. Çünkü henüz katilleri galiba bulunmadı bildiğim kadarıyla. Ya bulunsa bile şey ya bu. İşte bu Türkiye'deki Daltonlar, Maltonlar falan filan olunca çok kolay bir şekilde birini öldürecek insan bulabiliyorsun aslında. O yüzden belki de şirketler tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Böyle bir iddia var yani. Bakalım şu an hala ne olacak yani bunu da bilmiyorum ama bunu da bir anmış olalım. Allah rahmet eylesin diyelim. Buradan da Rojin'e geçebiliriz aslında. Ya bu arada şunu da ekleyeyim. Önceden böyle çevre aktivistlerinin öldürüldüğünü biliyoruz. Türkiye'de de. Şu an isimlerini hatırlayamadım, özür dilerim ama yani böyle olaylar var net olarak. O yüzden yersiz bir şey değil, teori de değil yani bu. Türkiye'de olan şeyler. Ya bu özellikle bir de Amerika'da çok olur mesela. Sen şirketlere karşı böyle bir kamuoyu falan yarattığın an seni ya bir terör örgütüyle ilişkilendirirler ya da direkt öldürürler ve kimse bulamaz cesedini bile. O yüzden Türkiye'de de büyük ihtimal olmuştur yani. Bu illa devletle iltisaklı olmasına da gerek yok. Şirketler de bunu yapabilir. Kendi ne denir borsa fiyatları düşmemesi için kötü haberleri ortadan kaldırmak adına direkt gazetecileri, araştırmacıları ortadan kaldırıyor olabilirler. Çok anormal bir hikaye değil yani aslında. Evet, şimdi Rojin'e geçelim. Rojin Kabeş 27 Eylül 2024'te ortadan kayboluyor. En son görüştüğü arkadaşlarına işte Van Gölü kıyısına gidip taş toplayalım dediği biliniyor ama arkadaşları ona eşlik etmiyor sonrasında ve sonrasında da annesine işte markete gidip geleceğini söylemiş telefonda. Van'daki yurtta kalırken. Bu arada kendisi 100. Yıl Üniversitesi'nde çocuk gelişim birinci sınıf öğrencisi o sırada. Ve sonrasında kayboluyor. Haber alınamıyor Rojin'den. Ve bir süre sonra aranıyor tabii ki polis eşliğinde. Ama bulunamıyor. Sonra süreç devam ediyor. Babası ve ailesinin isteğiyle biraz zoruyla. 18 gün sonra da Van Gölü'nün etrafında bir yerde cesedi bulunuyor Rojin'in. Bu olayda şöyle bir olay var. İlk önce Adli Tıp Kurumu'nun bir raporu var. Ama raporda yani Rojin'in vücudunda bulunan işte bulaşların ne olduğuna dair bir belirsizlik varmış. Yani bir aslında açıklamama durumu var. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda
ki ifadeyi tam olarak açık olarak söylememe durumu var. İşte o bulaşların neresinde bulunduğu vücudun gibi veya kime ait olabileceği gibi şeyler boşlukta bırakılmış. Böyle olunca da birçok insan ve Rojin'in ailesi de bu durumun hani üstünün kapatılmaya çalışıldığını ifade etmeye başladı. Ve Rojin'in otopsisine de babasının iddiasına göre Van Junjil rektörü girmiş. Yani bir rektör neden otopsiye girer? Bir kadının yani üniversite öğrencisi bir insan otopsisine neden girer? Bilmiyorum. Böyle bir şey var mı? Hani zannetmiyorum hiç. İsmi Hamdullah Sevli adamın Van 100. Yıl rektörünün. Kendisi AKP'ye aşırı yakın bir insan. İnternette araştırdığınızda. A Haber'de falan da oldukça boy gösteren bir tip. Ve kendisi hakkındaki işte böyle ifadeleri de aslında dava açmış. Üstünün kapatılmaya çalışılıyor olduğunu iddia eden ifadelere falan. Bu arada Ama doktorlukla tıpla falan da alakası yokmuş adamın. Mühendis, matematikçi falan bir insan yani. Ben hani belki doktordur o yüzden mi girmiştir diye düşündüm de. yok yok. Hiç alakası yok yani. Zaten babası o yüzden soruyor. Senin ne işin var orada diye. Ve sonuç olarak da en son 10 Ekim'de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yeni bir rapor göndermiş. O raporda bulaşların nerede olduğunu söylemiş. Biri göğüs bölgesinde, diğeri de intravajinal denen yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiş. Ama bir yıl sonra söyleniyor bu durum. Yani Adli Tıp Kurumu bir yıl sonra açıklıyor bu durumu. Olay ne zaman oluyor ya? 27 Eylül 2024'te kayboluyor Rojin. 18 gün sonra da yani polis ve birçok kesim bu olayın intihar olduğunu söylüyor. Ama böyle bir intihar hiç mantıklı değil. Hiçbir ibare yok intihar olduğunu. Yani hiçbir şey yok yani. Neden yok ortada? Bir olay yok. Hiç kimse oraya dair bir şey söyleyemiyor. Ama intihar olduğunu iddia ediyor polis falan da. İşte Adli Tıp Kurumu'nun raporunda şöyle ifadeler var. Ölümünün suda boğulma sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği falan gibi böyle saçma ifadeler var. Yani üstü kapatılmaya çalışılan bir kadın cinayeti aslında. Ve işin içinde o yüzden ortaya çıkarmak da çok zor. Ailesi büyük mücadele veriyor. Kardeşi, babası. Onlara rastlıyoruz ve 21 Ekim Salı günü de hatta bir Ankara'da yürüyüş yapılacak Rojin için. Van'daki öğrenciler hatta her gün belirli saat aralığında yürüyüşler yapıyormuş Van'da. Ona dair de görüntüler var. Yani onlar da eylemlilikte şu anda. Çünkü işte Adli Tıp Kurumu'nun raporunun bu son raporunda bulaşın nerelerde olduğu açıklandı. Bunun çok tutarsız olduğu ortaya çıktı gibi bir durum var. Ki önceden de zaten intihar olmadığı düşünülüyordu aile tarafından falan. Bunlar desteklenmiş oldu aslında. İki bulaşın olması, iki farklı DNA var orada diye konuşuluyor. Böyle bir durum yani yine birileri bir şey yapmış ve üstü kapatılıyor görüntüsü var bir kadın cinayetinde. Umarım ortaya çıkar yani. Çok kötü yani. Annesi, babası hepsi perişan. İşte şey videoları vardı. Rojin'le babasının üniversiteye ilk gittiği zamandan videolar falan var. Babası okumasını istemiş. Kendi götürmüş, yurda yerleştirmiş falan. Böyle videolar vardı. Bu arada bir senedir süren bir hak arayışı bu aslında yani. Bu çok zor bir şey. Evet. Ve özellikle işte adli tıbbın en başta açıklamaması sonradan netleştirmesi falan filan çok yorucu şeyler bunlar. En baştan önünüzde bir tablo olsa ona göre yol alabilirsiniz ama hani bir adli tıp raporunu bile almak için mücadele veriyorsunuz yani. Bu çok yorucu ve gerçekten bezdirici bir süreç aslında bürokrasinin bu yönü. Bir de böyle küçük yerlerde tabii hani herkes herkesi tanır ya. Yani işte söz gelimi atıyorum rektör adli tıbba girmiş ya. Ya girer yani. Çünkü Van gibi bir yerde hani görece daha küçük görece işte özellikle de Van'ın merkezi bu dediklerim büyük ihtimal. Hani diğer tarafları değil yani. Daha uzakta kalan. Gevaş gibi falan yerler değil. Daha merkezi. Merkezi olduğunda da işte herkes herkesi tanıyor ve herkes herkese girebiliyor aslında bir şekilde. Valla umarım en yakın zamanda çözülür. Bir de ya burada iki tane şey var aslında. Türkiye'nin kamuoyu hakkında. Adının Rojin olmasından dolayı bu kadar konuşulmaması aslında tam bir işte şeydir. Irkçılık örneğidir. Türkiye'de ırkçılık yok denir ya mesela. Diğer taraftan
başka cinayetler. Ya burada bir cinayet kıstası yapmıyorum. Bu arada hangi cinayet daha iyi tarzı bir sıralamaya girmiyorum yani. Ama işte bazı cinayetler diğerlerinden daha cinayettir gibi bir durum oluyor Türkiye'de. Bu da tabii işte ada göre, ırka göre, konuma göre değişiyor. En azından şu an ve hani mesela şunu da söyleyeyim. Benim bir senedir mesela bu adli tıp raporu çıkana kadar ben Rojin Kabayiş'i de duymadım. Ya bu da bir şey. Nasıl diyeyim? Çok lokalde kalmış. Yani kamuoyu oluşamamış bir türlü. O haber çıkmamış. Ulusal çapta gündeme gelmemiş falan filan. En azından şimdi gelmiş ve şimdi çokça haber görüyorum bu cinayetle alakalı. Ya cinayet diyebiliriz herhalde açık bir şekilde. Umarım en yakın zamanda çözüme kavuşur. Bilmiyorum. Bu tip süreçler çok zor ya. Aile için de, oradaki insanlar için de, yakınları için. E, Yani evet, onlar için çok zor bir süreç zaten. Gördüğüm kadarıyla da benim. İstanbul'da en son bir yürüyüş oldu. Sanıyorum ya 18 Ekim ya 17 Ekim'de olması lazım. Sanıyorum cumartesi günü. 21 Ekim Salı günü de Ankara'da bir yürüyüş olacak. O yürüyüşte aslında erkek katılımına kapalı olduğu belirtilmiş. Bunu da söyleyelim. Konum içinde Rojine Adalet Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Onlara mesaj attınız. Yeterli oluyor. Nerede yürüleceğini merak ediyorsanız. Bu arada ben bu tip şeylerde hep şunu merak etmişimdir. Geçmişte de hani böyle bürokratik açıdan nüfuzlu diyebileceğimiz tırnak içinde insanların yaptığı ya da dahil olduğu cinayetler falan filan örtbas edilir ya. Ben şunu merak ediyorum. Yani orada ne var da bu gizleniyor? Ya mesela oradaki şu an tamamen teorik olarak konuşuyorum. Mesela bu cinayete, herhangi bir cinayete dahil olan kişinin ne kadar büyük bir nüfuzu var da diğer insanlar bunu gizlemeye yönelik ona destek oluyor yani. Bunu anlayamıyorum açıkçası ya. Oradaki o güç dengesini, güç ilişkisini anlayamıyorum. Tamam, ne bileyim belediye başkanı, rektör, vali ya da orduda biri falan. Yani kim olduğu önemli değil. Bir nüfus sahibi biri ya da bir şirket başkanı falan filan. Ya bu insanın senin hayatın üzerinde sen dışarıdan birisin. Polissin, doktorsun, adli tıpçısın ya da tanıksın. Senin hayatın üzerinde ne kadar büyük bir etkisi var da sen bu cinayeti gizlemek ya da o tecavüzü, ne bileyim tacizi, kaçakçılığı, her neyse o suç. Bunu gizlemek için ona ortak olabiliyorsun. O şeyi anlayamıyorum açıkçası. Ya bazen anlayabiliyorum. Atıyorum karşı taraf bakandır, başbakandır, cumhurbaşkanıdır falan. Hani orada anlayabiliyorum. Çok çünkü bütün bürokratik güç elinde olduğundan bir anda silebilir seni gerçekten. Hayatını zindana çevirebilir. Ama hani bu Yani normal bir bürokrat, normal bir CEO ya da normal bir rektör, öğretmen, akademisyen falan. Ya bunlar kim abi? ya şöyle bir şey olabilir diye düşündüm ben. Yani kafamdaki olay şöyle canlanıyor. Mesela bir üniversitenin rektörüsün ve işte bir sıkıntı oldu, yaşandı, bir cinayet bir şey ve seninle ilgili. Ve emniyet müdürünü tanıyor büyük ihtimalle o şehirdeki. Bunlar büyük ihtimalle birbirinin işini yapıyor sürekli olarak. Yani biri birinden bir şey istiyor, biri birinden bir şey istiyor. Sonra emniyet müdürü aşağıdaki komiserden bir şey istiyor. Sonra komiser emniyet müdüründen bir şey istiyor. Ne bileyim. Herkes birbirinin böyle açıklarını kapattığı için iş istemek dediğim orada şey bir iş değil, resmi bir işini istiyor gibi değil tabii ki. İllegal bir şey istiyor ve o da yapıyor gibi bir durumdan bahsediyorum. Herkes birbirinin illegal bir tarafını giderdiği için, orayı hallettiği için sonrasında yani biri yine bir şey istediğinde ve bu çok büyük olduğunda senin karşına kendi yaptığın illegal işler geliyor gibi bir durum var büyük ihtimal. Yani sen o işi yapmazsan benim yaptığım illegal işler de vardı. O zaman bunlar da aşağı çıkacak. Korkusu var orada. Tamam. Büyük ihtimal. O yüzden bir harekete geçme şeyi olmuyor bu bağlantılarda. Yani bir zinciri kırma olayı olmuyor demek istiyorum. Abi orada işte ama şey ya mesela atıyorum sen benden İnsanlık onuru, haysiyet falan mı diyeceksin? hayır hayır ya öyle bir şey demeyeceğim abi. Sen benden ben rektörüm sen emniyet müdürüsün tamam mı? Teorik bir şekilde böyle yürüyoruz. Sen bana dedin ki senin bir kuzenin var yeğenin var bir şeyin var. Dedin ki ya bunu sizin üniversiteye alsana akademisyen olarak.
Hatta bölüm başkanı olarak. Hatta dekan olarak. Ben Hazır onu almışken diyorsun. aynen ya, ne olduğu önemli değil ya. Hani gerçekten önemli değil. Aldım yani, tamam mı? Kayırmacılık yaptım yani. Ben gerçekten senin yeğenini aldım. Koydum dekan. Rektör yardımcısı yaptım. Sıfırdan. 25 yaşında rektör yardımcısı yaptım yani. Adam kayırmacılık yaptım. Şimdi benim aklımdaki soru şu. Ben bunu yaptım ya. Bunun muadili, yani sen bana bir yardım borçlusun şu an. Şimdi bunun muadili cinayeti, tecavüzü örtbas etmek değil ya. Hani bunlar eşit değiller. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şöyle bir şey düşün. Senin bana talep ettiğin şey işte kayırmacılık, atıyorum. Ortaya çıksa ne olur yani? Hani dersin ki yeğenimdi, iş bulamıyordu. O yüzden talep ettim. Yeğenine de söylersin istifa et diye, istifa eder. 3 haftaya unutulur yani. Böyle bir istekse oradaki. Ya burada bunun muadili, yani bir cinayetin falan muadili çok yani hemen hemen hani böyle bu derecede korkunç bir şey olması lazım. Yani sen emniyet müdürü olarak ne bileyim 50 kilo kokain kaçırıyorsundur sınırdan. Ben de rektör olarak bunu öğrenmişimdir falan. Hani belki böyle bir şeydir, anladın mı? Ya bu tarz bir şey olması lazım orada bunun muadilinin. Bu kadar büyük bir iyilik, tırnak içinde borçluysan eğer, cinayeti tecavüz örtbas edecek kadar, böyle bir şey yapmış olman lazım karşılığında yani. O eşitliği anlayamıyorum. Ya bizim ülke tamamen hani baştan sona boka batmış. Herkes inanılmaz tecavüz, cinayet, uyuşturucu ticareti Hı hı. içerisinde. Ve bu şekilde hani bu Aynen öyle. dediğimiz işte bürokratik yardımlaşmalar, tırnak içinde, sürüyor. Ve bu şekilde gizleniyor bunlar. Ya da bilmiyorum yani. Ortada benim en azından göremediğim başka bir ilişki dinamiği var yani. Yani orayı tabii ki bilemeyiz. Yani nasıl bir karşılıklı şey var. Orada onun karşılığı ne, onun karşılığı ne gibi bir durum var. Ama şöyle de düşünüyorum. Hani bir iş yapmıyorsun büyük ihtimalle o tanıdığın kişiye. 5-10 tane şey yapıyorsun. Ne bileyim iyilik yapıyorsun yani. Sonra o kişi de sana işte yapıyor. Ne iyilik yapacaksa şu bu. Ve bunların sayıları gittikçe artıyor. Ondan sonra ortalık karışıyormuş şeyi var bende, düşüncesi var yani. Ortalık karışıyormuş derken şundan bahsediyorum. Bir karşılıklılık ilkesini oluşturmak zorlaşıyor anlamında demek istiyorum. Ama yani cinayet de tabii ayrı bir şey yani cinayet de öyle. Yani o bizim için tabii ki bu arada. Ya ben Yani cinayete okeyim bu arada. Cinayeti anlarım. Dersin ki bu adam yeni rektör adayı, bunu ortadan kaldırın. Tamam mı? Hani olur yani. Kaldırılır ortadan bir şekilde. Ya burada bir de hani tecavüz var. İşte genç bir kız olması var. Ya genç bir kız da önemli değil yani. Bir kadına tecavüz var burada. Ondan sonra bu kadına suda boğma var falan. Yani sadece cinayet de değil olay. Hani ve bu cinayetten senin bir çıkarın yok. Yani yeni rektör gelmesin, aman kurulu düzenimiz bozulmasın, ben bu rektörle aram iyi, bu devam etsin tarzı bir çıkarın da yok yani. Bir de bir yani rektör ne bilemiyorsun kadar ki. önemli olabilir ya? Emniyet müdürü üzerinde ne kadar etkisi olabilir? Ben bundan rektör oğlum bu ya. Rektör dediğim Yani bizim şöyle düşünmen lazım ya. Tabii ki oradaki şey bir hiyerarşik bir ilişki yok yani orada. Orada bir gönül bağı falan vardır yani. Yani bilmiyorum öyle bir bağ var mı da teorik olarak şeyden bahsediyoruz. Yani oradaki önemli olan kişisel ilişki demek istiyorum. Mesela sen bir okulun müdürü olsan ben de gidip bir tane bakan olsam aramızda bir şey yoktur ama hiyerarşik olarak bizim bir gönül bağımız olur yani. Anladın mı? gönül bağı tabiri benim güzel bir seçim. Yani önemli olan orada kişisel ilişkiler. Anladım. Yani ya demek ki bizim ülkenin gerçekten ahlak mahlak. Ben Amerika'ya laf ediyorum ahlak yok diye, ama orada en azından kendilerine göre bir orman kanunları falan var. En azından bazı yerlerde. Yani aşırı yozlaşmış ya. Yani aşırı yozlaşma yani. Sonuçları böyle oluyor işte. Bir tane cinayeti çözemiyorsun yani her şey açıkken. Garip ya. Bakalım, umarım çözülür bu. Ben bir de şeyi bekliyorum bu arada. Benim öyle bir hayalim var. Ya şey gibi, hani böyle bundan bir 15 yıl sonra, 10 yıl sonra bu düzen daha farklı bir hale geldiğinde, çeşitli yani zamanla değiştiğinde, bu eskiye dönük cinayetler, işte bu bizim şu an bilmediğimiz şeyler ortaya çıktığında, ben o aradaki güç ilişkilerini çok merak ediyorum yani. Hani bu anlayamadığımız şeyleri orada görmeyi gerçekten istiyorum açıkçası. Gerçi böyle diyorum da, 32. gün belgeseli istiyorsun. ya 32. gün istiyorum da, yani hala 93-94 Türkiye dönemini çözemedik. Hala onlar çıkmadı. Ben onları da hala bekliyorum. 30 yıl oldu. 92, 93, 94 çıksın diye bekliyorum. O JITEM mevzuları çıksın. İşte polisin oradaki rolü falan. İçişleri Bakanlığı ne yaptı falan filan.
Hala çıkmadı. Hala yaşadıkları için hiçbir şeye ulaşamıyoruz yani. Bu da garip bir şey. Bir de bunlar da ölmek bilmiyor ya. Bu kötü insanlar da ölmek bilmiyor bu dünyada. Kafa yiyeceğim. İnsan bir ölür ya. Gel orta çağ hevesim geldi. 40 yaşında ne güzel küt diye gidiyorsun bir şekilde yani. Savaşta gidiyorum bir yerde O veba var. zamanın yaşlısı da 20 yaşında falan oluyor o zaman gibi. Evet ya işte 25 40'a yaş. ulaşınca şeysin hani ulu bilgesin yani. Görmüş geçirmiş insansın 40'a ulaşınca yani. Sen neler gördün dedem falan diye geliyorlar yanına. Evet, doğru. Garip. Şimdi buradan hazır Türkiye'ye gömmüşken Selçuk Şirin'in bir yazısı var. Gallup raporundan aldığı. Dünyadaki duygusal ölçek gibi bir şey diyebiliriz yani. İşte insanlarla anket yapıyorlar. 2024 yılı boyunca 144 ülkede 145 bin kişiden toplanan verilerle insanların günlük duygularını ölçmüşler. Ortalama olarak tüm dünya katılımcılarının %39'u endişeli, %37'si stresli, %26'sı üzgün, %22'si öfkeli, %32'si fiziksel acı çektiğini söylemiş. Şimdi bu aslında şuna işaret ediyor. Bizim arada konuştuğumuz gündem geldikçe dünyada o sıkışmışlık dediğimiz şeye işaret ediyor. Yani üçte biri ya stres ya üzüntü ya sinir e, içerisinde olan bir dünya var şu an nüfus olarak. Bunun daha feci sonuçları aslında Türkiye'de. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Pozitif açısından da insanlara şunu soruyorlar. Hatta sana da sorayım ya. Dün günün büyük bölümünde gülümsedin mi veya güldün mü? Evet. Saygı gördün mü? Umuyorum ki. Yeni bir şey öğrendin mi ya da ilginç bir şey yaptın mı? Evet. Keyif aldın Dün mı? evet. Dinlenmeye fırsat bulabildin mi? Yani Tamam, sen iyi bir ölçektesin en azından. dün dün ne yaptığımı söyleyeyim ama. Elektro saz almaya gittik 3 kişi. Saz dükkanı gezip gezip gibi sahnesi gibi bölümü gibi bir şeydi. Yeni bir sürü şey öğrendim. Komik ya o. Geçen ben Ankara'da bir sazcı gördüm. Sadece adı sadece sazcı. Böyle hiçbir şey yok falan. Yani dükkanın ismi yok. Sazcı. Bu kadar. Mesela. Öyle yerlere mi gittiniz? Bizimkiler daha çok dergah müzik, yanıklar, kar müzik gibi yerlerde hamam önünde. Güzel bir deneyim olmuş ama. Eğlenceliydi. Saz Evet, almak. bir sürü şey öğrendim. Elektro saz bir de. Kolay değil. Öyle. Bulması zor falan. Neyse, parantezi kapatalım. Evet, devam. Şimdi bu soruları soruyorlar aslında insanlara olumlu duyguları ölçmek için. 2025 dünya ortalamalarına göre insanların %88'i saygı görmüş, %73'ü gülmüş veya gülümsemiş, %73'ü keyif almış, %72'si iyi dinlenmiş, %52'si de yeni bir şey öğrenmiş. Ve bu son 10 yılda neredeyse hiç değişmemiş bu arada. Bunu Selçuk Şirin söylüyor. Şimdi Türkiye ortalamasına gelelim. Türkiye'de negatif duygular bazında insanların %42'si endişeli. %57'si stresli, %31'i üzgün, %30'u da öfkeli. Yani kime dokunsan azar işiteceğin bir ortam ya da dert dinleyeceğin bir ortam aslında. Öyle gözüküyor. Şimdi pozitif duygulara bakalım. Türkiye'de insanların %85'i saygı görmüş, %36'sı gülmüş ya da gülümsemiş, %40'ı keyif aldığını söylemiş, %69'u iyi dinlendiğini, %17'si ise bir gün önce yeni bir şey öğrendiğini ya da ilginç bir şey yaptığını söylüyor. Yani %83 ne yeni bir şey öğrenmiş ne ilginç bir şey yapmış. Öyle diyebiliriz aslında. Normal bence. Yani her gün de o kadar farklı bir şey yapmıyoruz. Abi tamam da Değil mi? dünyada yaşadığı hayattan keyif alanların oranının en düşük olduğu 3 ülke arasında Türkiye. Yani O da normal olur. bir de dünyada ortalama %73 kişi gülüyor ya da gülümsüyor. Türkiye'de %36. En son sırada yer alıyorsun. Gülme veya gülümsemede. Ki hani bu şey bir ülke. İslami bir ülke. Yani bunu söyleme sebebim şu. Peygamberin güldüğü ve gülümsemeyi övdüğü rivayet edilen bir ülkede. Ki bunu herkesin bildiği bir ülkede. Kimse gülmüyor. Böyle bir tablo var yani şu an. Bir de yeni bir şey öğrenmek, yeni bir şey tecrübe etmenin oranı %70'in üzerindeyken dünyada, Türkiye'de %23. Geçen sene %23, bu sene %17. Ya bunun tabii ekonomik arka planı var. Yani bunu inkar etmek imkansız. Yeni bir şey deneyimlemek yani bir elektrosaz almak falan filan hani böyle bir hobiyle uğraşmak aslında daha doğrusu. Elektrosaz almanın kendisini demiyorum ama bir sazla uğraşmak, bir hobiyle uğraşmak bir vakit demek. Şu an insanların Türkiye'de gerçekten vakti de yok yani çalışmaktan, işten, stresten falan filan. Vakti kalmıyor geriye.
Ama bu kadar da Ya kötü bir de olması ki yani Türkiye hep şeyle bilinir ya internette. Bizim caps'lerimiz çok komik, videolarımız çok komik ki hakikaten öyledir işte espri anlayışı falan filan. Buna rağmen ülkede gülen yok. Bir de şey çok garip. Saygı gördüğü %88 mi dedim ne öyle bir şey %83 mü? Bu kadar da saygı gördüğünü düşünen bir ülke biraz da delüzyonel yani. Bu kadar saygı göremezsin gün içinde ya. ya bu kadar Herkesin yozlaşmış bir yerde ne saygısı ya? abi Allah bir de Allah. şey çok komik. Üç kişiden biri stresli ya sinirli ya üzgün. Tamam mı? Ya da endişeli. Ve bunlar sana saygı gösterdiğini iddia ediyorsun sen bu insanların. Bu delüzyonel bir şey yani. Böyle bir şey olamaz. Demek ki biz saygıya kafayı takmışız gerçekten yani. Halkımız sorulan soruları yanlış anlamış olabilir. Çünkü bizim okuma yazma oranı da düşüktü bayağı. Yani okuma anlama pardon. Dinleme anlama da düşüktür bence. Halkı aşağılıyor gibi oldum ama ben daha gerçekçi yaklaşmak adına dedim. Çünkü insanlar saygı ne bilmiyor olabilir yani. Bence Herkesin evet. ağzında olan bir şey. Bence şey yani hani görgü kurallarını saygıyla çok karıştırıyor olabiliriz. Ya mesela otobüsten, metrodan inerken önündeki kişi durduğunda hani sen inerken sana yol verdiğinde bu bir saygı değil. Bu olması gereken görgü kuralı ya yani olması gereken şey bu ya. Şey gibi düşünüyor olabilirler. Ulan bana yol verdi. Hani saygı Aynen. gösterdi. Ya da mesela bir garson Veya sana kapını hı, açtığında bu patronun emridir mesela yani hani garsonun sana şahsi bir saygısı değildir baktığında. veya işte dar bir kaldırımda giderken senin birine yol vermen veya bir ayının dümdüz gelip sana omuz atmaya çalışması ama senin biraz kenara çekildiğinde o ayının hissinin saygı olması falan Aynen yani gibi hani şeyler. bunları büyük ihtimal bir saygı diye nitelendiriyoruz ve bu sebeple bizim ülkede bu kadar çok saygı duyulduğunu düşünen var. Ama bu konuda Saygı önemli. bence gerçekten bir sıkıntı var saygıya bakış açımızda. Bilmiyoruz yani. Bir de bu televizyon dizilerinde saygı hani böyle racon keserken saygı duyacaksın falan var ya. Yani kadın erkeğe neye saygılı olacak bir kere? Tabii. Mesela Ya şey çok komik abi erkeklerin taciz etmediğinde iyi bir şey yaptığını düşünmesi var ya. Hani böyle bir şey var. abi sen sarhoştun ben sana dokunmadım. Daha Aynen. ne yapacağım ben sana? Şey diyor mesela. Ya işte isteğimi kabul etmedi daha yazmadım. Kral Erdem ya. Erdem okuyor yani. Ne bileyim 50 kere fotoğraf istemedim falan. Küfür etmedim işte. Yani ne yani. Garip bir algı var o konuda erkeklerde. Buradan da bir de şeye geçeyim. Bu bildiğimiz gibi bir depresyonda olan bir genç var. Videosu çıktı herhalde. Hemen herkes görmüştür diye düşünüyorum. İşte Maraş depremlerinden önceden başlayan ama Maraş depremleriyle evden çıkmayan, duş almayan, işte değil mi, kişisel hiçbir bakımını yapmayan ve sürekli oyun oynayan ya da internette işte Reels kaydıran, Telefonla vakit geç. telefonla vakit geçiren bir genç var. Onu da hatta 2 gün önce mi alıp bir yere götürdü. Bakım evi tarzı bir yere götürdüler. Orada işte Sosyal hizmetler ha gitmiş ve çocuğu yani adamı artık kaç yaşında adam alıp işte tıraş ettirmişler. Banyo falan yaptırmışlar. Artık nasıl bir şey yaptılar bilmiyorum da çok kötü bir yani videoydu bana göre o. Öyle bir video yayınlamışlar sonra gencimize bakıyoruz falan gibi bir şey yazıp. Reklam amacıyla çekilmiş bir şey gibi mizahsen gibi bir şeydi yani. O gençten bahsediyoruz. evet ve çocuk sonra da şey diyor. Hatta mükemmel bir alıntısı var. Hayatın getirileri götürülerine değmiyor falan tarzı. Yok, inişlerini istemiyorum, çıkışlarına değmez. Aynen mükemmel bir söz ya. Yani umarım bu arada yani bir terapi süreci başlamıştır onun için. Çünkü yani tam uzman değiliz de depresyonda olduğunu söylemek çok anormal değil o kişinin. Bir de bu yıkandıktan sonra falan da şey diyor ya ben tedavi olmak istemiyorum ki diyor yani ben istemiyorum böyle bir şey direkt reddediyor. Zorla yaptırıldım falan diyor aslında orada bir de. Yani zorla duş aldım falan gibi bir ifadesi var. Ya çocuk aslında bir direnç göstermiyor. İstemiyor. Hı hı. Bu kadar basit yani. Çocuk gerçekten Sadece istemiyorum. istemiyor. Ama hani bu işte bunun aslında terapiyle çözülürse bu durum. Yani çözülürse dediğim onu bir şeyler ister hale getirmek ancak terapiyle hani konuşarak mümkün olabiliyor. Tabii bu biraz işin şovu. Hani toplumun bir şey vardır ya. Foucault'ların, Agambenler'in falan dediği yani. Bir normali vardır toplumun ve onun dışında kimseyi görmek istemez insanlar.
Toplum da istemez. İktidar mekanizmaları da istemez. Dolayısıyla hani onu hemen böyle bir tıraş edelim, tırnaklarını keselim. Dışarıdan en azından normal gözüksün. Bundan sonra video falan çıkmaz tarzı böyle. Aslında benim buradan gelmek istediğim şey şu. Benim kişisel olarak gözlemlediğim bir sorun var şu an. Herkes bir psikolojik hasta. Yani kimle konuşsam bende ADHD var. Bende depresyon var. Bende hiperaktivite var falan filan. Yani böyle biriyle oturuyorsun, konuşuyorsun. Bir konu konuşacaksın. Telefonuna bakıyor, konuyu dağıtıyor, odaklanmıyor, senin konunda kalmıyor ya da kendi açtığı konuda da kalmıyor falan. Sonra diyorsun ki ya şunu bir konuşalım hani bir konu açtın bıraktın falan filan. Diyor ki bende ADHD var ya ben konuşamıyorum. Ya salak mısın ya? Hani böyle bir şey mi var? Ondan sonra bir şey istiyorsun, bir şey atıyorsun ya da bir işin düşüyor birine. Ya ben biraz depresifim, yapmayayım. İşte depresyonda olduğum için yapamam falan filan tarzı. Ya da işte bir yere gidiyorsun hani böyle çay kahve içeceksin falan. Hadi buradan başka bir yere gidelim. Hadi buradan da başka bir yere gidelim. Ya niye oturuyoruz işte? Ya bende hiperaktivite var da o yüzden falan tarzı böyle. Ya saçma sapan herkesin böyle ben bunları gördüm yani. O yüzden söylüyorum. Hiç böyle teorik bir örnek falan filan değil. Hayalden bir örnek değil. Yani böyle herkesin bir psikolojik bahanesi var. Ve bu insanlar en azından benim gördüğüm kimse de psikoloğa gitmiş, psikiyatriste gitmiş böyle bir teşhis almış falan filan değil. Bir tedavi sürecinde de değil bunlar. Bunlar çok net söyleyeyim. Reels'tan, internetten işte depresyon belirtileri, işte hiperaktivite belirtileri, işte ADHD belirtileri diye yayınlanan böyle 7 tane özellik var. Özellikler de şey bu arada. Dikkat dağınıklığı, karamsarlık, isteksizlik, ondan sonra ne var başka? Bir işin sonunu getirememe tarzı böyle. Belirtiler Erteleme. var. Tamam mı? Ne? Erteleme. Ha, erteleme. O da var bu arada gerçekten. Bu belirtiler var. Ve biri bunu okuyor. Diyor ki ulan bunlar bende var. O zaman ben depresyondayım ya da ADHD'yim ya da hiperaktifim falan filan. Ya kardeşim, ya şunu hiç düşünemiyor musun? Ulan Türkiye'de yaşayan biri zaten defakto olarak isteksizdir. Yani hiçbir şey yapmadan dahi özellikle şu anki günümüzde iş bulamıyorsun, işe girsen mobbinge uğruyorsun, dışarı çıkamıyorsun, her şey çok pahalı falan filan. Ya sen zaten otomatik olarak isteksiz, otomatik olarak karamsarsın sen Türkiye'de. Hani bu toplumla alakalı bir şey aynı zamanda. Ama benim derdim bu da değil. Yani herkeste belli derecede depresyon ya da bunlar olabilir. Psikolojik hastalıklar olabilir. Ama psikolojinin şartı nedir en temelde? Bunun derecesi önemli, seviyesi önemlidir. Ama insanlar bunu bir bahane olarak kullanıyor kendi eylemleri için. Yani bunu okuyor. Bende ADHD var diyor. Bir daha istediğin kadar uğraş, sorumlu olduğu şeyi yaptıramıyorsun onu. Ya da ne bileyim, onu yapmak istemiyorsa yapmıyor yani. Sen ne kadar istesen de yapmıyor. Dışarı çıkacaksın, çıkmıyor. Bir iş yapacaksın, yapmıyor. Neden? Çünkü ADHD var falan. Ben bunu anlamıyorum ve anlıyorum tabii bu bir kaçmaktır yani her şeyde. Çok temel bir yerde. O zaman ADHD. Ha ya hani o zaman böyle bir yere dönüyor işte. Böyle bir sitcom'a dönüyor yani. Hani ne anladım ben bu işten? Ya bazen de o sorumluluğu alıp yapman gerekiyor abi. Hayat böyle bir şey zaten. Hayatta kimse her istediğini yapmıyor yani. Ya da istemediği birçok şeyi yapanlar var. Ben de şimdi boomer gibi konuşuyorum da artık. Yani hayat en başından itibaren böyle bir şeydir zaten yani. İlkokuldan beri biri sana ödev verir, ödev yaparsın falan filan. Ama bunun artık günümüzde bu dönemin de ruhuyla işte 7 tane belirteci depresyonun. Bunlar varsa depresyondasınız falan filan deyip böyle hemen oradan okuyup bir depresyon teşhisi kendisine. ADHD teşhisi ve bir daha her şeye ADHD'yim ben. Her şeye. Şimdi o zaman ekran süremizi azaltsak düzelir mi diyorsun? Biraz daha. Bu mallıkla alakalı bir şey. Bu ekran süresiyle de alakalı bir şey. Bu gerçekten mallıkla alakalı bir şey abi. Hayır ya, şöyle bir şey var ya. Ekran süreni azaltırsan bu işte depresyonun 7 özelliği. ADHD'nin 3 feature'ı falan özelliği. Gibi şeylere maruz kalmayacaksın ya ekran süreni azalttığın. Yani daha az maruz kalacaksın. Tamam. Tamamen maruz kalmamak da. Anladım ama bu O şey gibi bir yüzden şey. Yapay zeka ile yapılan bir videonun gerçek olduğuna inanmak gibi bir şey oluyor ya bu yani. Hani sen ondan senin en temelde ona inanmaman gerekiyor zaten. Yani onun öyle olmadığını bilmen gerekiyor. Ya ChatGPT sana dünya çok güzel bir yer dediği için dünya çok güzel bir yer zannetmek gibi bir şey bu yani. Hani ya öyle ama sen bir şeye çok maruz kaldığında da zaten inanmaya başlıyorsun bir şekilde.
Yani biri sana sürekli ADHD'nin 7 özelliğini gösteriyor ve orada 7 özelliğin hepsini kendinde buluyorsun büyük ihtimalle. Ve sen de o okey diyorsun yani üçüncü Reels'ten sonra, beşinci TikTok'tan sonra. Tamam da işte burada senin bir uzmana gitmen gerekiyor ya, onu akıl etmen gerekiyor. Benim mallık dediğim nokta burası zaten. Sen gerçekten ADHD olabilirsin. Bununla alakalı bir derdim yok benim. Ama depresyonda da olabilirsin. Ama senin madem böyle düşünüyorsun, psikoloğa gidip, terapiste gidip, psikiyatriste gidip senin o süreci başlatman lazım. Ya Yani şimdi herkesin de böyle bir şeyi yok tabii, ihtimali. tamam ama en azından üstünü okuyabilirsin ya mesela. Yani Twitter'da 10 tane özellik görüp inanmak yerine en azından bir Wikipedia açıp kardeşim bu depresyon teşhisi nedir, nasıl konulur falan ona bir bakabilirsin yani mesela. Onu demek istiyorum. Bu kısım mallık zaten. Bu kısım kolaya kaçmak yani. Bir de bunu böyle bahane olarak kullanmak. Tezini yazamıyorsun. Neden? Çünkü bende depresyon var ya şu an. ADHD'm var. Ya Ya vallahi ben ha. ya abi Tezimi işte yazam. al git hocana Abi söylemesen. ben de çarşamba günü görüşeceğiz. Şimdi bende ADHD var, depresyon var, radikal sol var. Kaç solu var oğlum? Bu bir hastalık olarak mı sayıyorsun? Tezimi yazmamı engelleyen bir şey olarak saydım. İşte bunu mesela hocana söyle. Hocam da ben bir haftadır internetteki bütün Reels'ları, tweetleri okudum. Ben de ADHD, depresyon, üstüne bir de hiperaktivite var. Ben de yani yazamam bu tezide. Bilimsel olarak yazamam da mesela. Hani ne diyecek? Hocan sana ne diyecek? Bana ne oğlum falan. Abi çünkü budur ya. Bunun olması gereken şey budur. Hani şunu demiyorum bu arada. Ya bir de şöyle bir şey var. 10 saat çalışan, 12 saat çalışan biri tükenmişlik yaşar abi. Bu 10 saat çalışmanın zaten düşürülmesi gerektiğine işaret eder. Ya da 25 bin lira, 30 bin lira maaş alan biri geçim sıkıntısından dolayı inanılmaz stresler yaşayabilir. Ve bu psikolojik baskı da yaratabilir onda. Bu zaten normal bir şey. Ya bu hayatın içerisinde normal bir şey. Orada değişmesi gereken şey bireyin kendisi değil, toplumsal düzenin kendisi. Ama her şeyi de bu kadar psikolojiye, psikolojik hastalığa indirgemek de yani çok sinirimi bozuyor ya. Böyle biri bana böyle deyince ADHD, depresyon falan deyince ben tetikleniyorum artık yani. Sinir oluyorum bu insanlara. Çünkü bir de inanmıyorum. Gerçekten inanamıyorum yani şey olarak. İnanamıyorum dediğim şey hani yapamıyorum o evreyi. Çünkü benim sahte Belki geliyor bana artık. şeyi deneyebilirsin. Yaşı daha büyük olan insanlarla takılmayın. Bak zaten Yani genelde gençlerde var çünkü o yüzden diyorum. Benim çevremde o yüzden çok yok. abi Hep yaşlarla takıldım. gerçekten bu arada onlarla biraz takıldıkça bunu daha çok anladığım bir şey bu. Onlarda hep şu var. Yani bir 30 yaş, 35 yaşında mesela böyle arkadaşlarım var. Diyor ki yani söyleniyor bir işten dolayı. Tamam mı? İş yerinden bir iş gelmiş ya da hayatında bir sıkıntı var. Söyleniyor. En son böyle diyor hani bir kaçamak yol sunuyorsun falan filan. Diyor ki abi diyor olmaz diyor yani bu benim işim yapacağım diyor mecburen. Hani ya da bana dair de mesela ben böyle bazen söyleniyorum. Üşengeçliğim oluyor falan filan. Oturup yapacağım diyor yani. Bunun başka bir çözümü yok diyor. Çünkü böyle bir şey bu zaten. Yani hayatın kendisi böyle dediğim şey bu. Sen bir yerde çalışırken ne bileyim patronu sana iş verdiğinde ADHD'm var diyemiyorsan ki diyememelisin zaten. Yani çok yani çok yüksek nasıl diyeyim psikolojik açıdan zor durumdaysan ayrı bir şey bu kriter. Ama benim gördüğüm örneklerin %90'ı böyle değil. O yüzden hani biraz da böyle sorumluluktan kaçmak için bu kullanılıyor gibi geliyor. Bu da iğrenç bir şey yani sorumluluktan kaçılması. Biraz orada şey var. Kendinin farkında olmama var yeni nesilde. Belki o yüzden bir abartılıyor O ne bu demek? konu. Yani Peki. bu konular. Yani şöyle aslında kendini yeterince gözlemleyemiyor, vücudunun neye tepki verdiğini bilmiyor, işte beyninin nasıl çalıştığını anlamıyor insanlar genel olarak çünkü bunların üzerine düşünmüyorlar. Ve her şeyi basitçe bir şey olarak adlandırabiliyorsun işte. Bunu ADHD yüzünden yapamıyorum, bunu depresyon yüzünden yapamıyorum. İşte burada çekinceli bağlantımam var, o yüzden bağlanamıyorum falan gibi basitçe etiketleyerek bir şeyleri yok sayma, iptal etme, işte yapamama moduna girebiliyorsun. Aslında biraz kendi üzerine çalışsan, incelesen, senin neye ihtiyacın var, neyi yapabiliyorsun, neyden korkuyorsun, çekiniyorsun, neye cesaretin var, nerede sıkıntı yaşıyorsun gibi konulara yönelsen, oralarda aslında sendeki gerçek olan sıkıntıyı veya problemi veya olmayan sıkıntıyı görebileceksin yani. Biraz
farkındalık lazım insanlar için genel. Yani herkes için diyorum bunu, bizim için falan da. Evet. Biraz mal Buna olmayın ihtiyaç var. diye ben daha amiyane bir tabir. Abi çünkü şeyi anlamıyorum ben. Bir insanın kendisinden bu kadar bir haber olmasını da çok anlayamıyorum. Yani seni bir noktada durup ulan ben ne yapıyorum mu düşünmen lazım. Yani bu hayatın içinde de düşünebilirsin. Mesela mezun olduğunda bunu düşünürsün. Herkes düşünmüştür yani. Ben ne yapacağım şimdi? Mesela. Orada bir düşünürsün ya bunu hayatın her ölçeğinde ya bir ilişkiden mi çıktın? Bu ilişkide ne yanlış, ne doğru, ne bana iyi geldi, ne bana kötü geldi tarzı bir Z raporu yani aslında hani biraz. Ya biraz doğru ama sistemde ve toplumda insanı oraya itmiyor aslında. Evet. Tersine itiyor. Biraz daha uyutmaya, biraz daha uyuşturmaya itiyor ya. O yüzden zorlanıyoruz Evet. Bir de işte hepimiz. bak demin dedin, onu ben unutmuştum. Abi 120 tane flörtü olan insanlar görüyorum Twitter'da, tamam mı? Soruyorsun. Yani sormuyorum da hani görüyorum yani profilde. Bende biraz ADHD var galiba diyor. Ya dalga mı geçiyorsun ya sen hani şu an? Yani 120 tane flörtünün sebebi ADHD mi yani mesela? Bu tek sebep bu mu? Şu değilim bu arada, yani 120 tane flörtün olmamalı demiyorum. Ola da bilir. Beni ilgilendirmiyor da. Sence bunun sebebi sadece ADHD mi yani? Sadece çekingen bağlanman mı senin? Sadece kaygılı bağlanman mı? Ya bir noktada şu da var bu arada, yani sorun sende abi. Sorun toplumda değil. Sorun bir psikolojik rahatsızlıkta değil. Sen malsın bazen ve o mallığı aşman lazım senin yani. Hani bu kadar da böyle her şeyi bir yere atıf. Bende değil ya, işte benim beynimde nöral sıkıntılar var, o yüzden bende ADHD var. Bak yine hücreye atıyor topu mesela, kendisine değil. Bilinçli eylemine atmıyor yani top. Bu sinir ediyor beni, bilmiyorum ya. Yani sorun aynı zamanda toplumda da ama sorun toplumda değil, değil de değil gibi. Sorun toplumda da Evet, evet. tabii. Ya hayır, şunu zaten mesela bak, o da var. Yani iki tane ayağı var topluma. Bir, ekonomik olarak çok zor durumda şu an herkes. Bunun yarattığı muhakkak stresler, kaçma kaçma imkanları arama gibi şeyler var. Bu birinci kısım. İkinci kısım da senin dediğin gibi hani böyle sosyal medyanın seni oraya itmesi, toplumun seni oraya itmesi, işte iktidarların güç odaklarını seni hani böyle kendilerinden uzaklaştırmak için başka odaklara yönlendirmesi tarzı şeyler de var. Ama bunu söyleyince şu da çıkmamalı oradan. Düşünce olarak söylüyorum bunu. Yani abi sizde de hiçbir olay yok ya. Hani siz, bir şey var ya, Çalınan Dikkat diye bir kitap var. Şimdi ben onu okumadım ama anladığım kadarıyla biraz hani böyle işte bu şeye dönüyor. Abi sizin dikkatiniz aslında vardı da sizden onu çaldılar. Yani bireyi pasifleştiren bir noktaya getiriyor bu da. Abi sen de o kadar pasif değilsin işte yani. Hani senin de bir bilincin var, bir iraden var. Bu kadar pasif değilsin yani. Kendi hayatın özelinde en azından. Tam maaşını değiştiremiyor olabilirsin. Ev kiranı değiştiremiyor olabilirsin. Ki bunlara dair hiçbir lafım yok bu arada zaten yani. Ama her şeyi de böyle bahane etmene gerek. Bazı şeyleri de değiştirebilirsin ya. Senin de bir iraden var, bir gücün var. Birey olarak hayatında. Yani bu kadar da kendini silme yani. Bu kadar da her şeyi dışarıya atma. Bu dış güçler meselesi gibi bir şey yapma ya. İlluminati yüzünden ben böyleyim gibi bir şey de olmasın yani orada. Yani bu konuyu biraz daha geniş bir zamanda tartışalım. Toplum ve birey arasındaki o işte pasif mi yoksa aktif mi, nasıl bir ilişki var, nasıl nerelerde değişiyor gibi bir şey olabilir. Genel bir çerçeve çizip konuşabiliriz bu konuyu. Olabilir, güzel olur. Uzun bir konu, güzel ama. Evet, bu konuda da bir kitap yazacağım ileride. Mallık olacak kitabın adı. Bunların hepsini şey yapacağım, listeleyeceğim. Bu şey var ya, e, tartışmalarda safsataların listelendiği kitaplar var. Hmm. Ben de işte Mallık Ansiklopedisi adıyla bir kitap yazmayı düşünüyorum ileride. Neyse bana teşekkür edersin şeyde, ön sözde. Ön söyle tabii. Ben sana hatta ön söz de yazarım. Veya takdim mi yazıyorlar, ne yazıyorlar? İkisini de yazabilirsin. Hayır ya, ikisi de yazılıyor yani. Sunuş, ön sözü. Ama mukaddime gibi yazma. Kitabın kendisinden daha büyük bir şey. Hani böyle bir giriş yapacağız diye. Değil mi? Fırsat bulmuşken. Aynen. Ama ben sana şey atıfı yapacağım. Şöyle bir cümle. Kayıt dışı herkese verip veriştiren ama podcast'te en kibar halini takınan Rıdvan'a teşekkürlerle diye bir atıf yapacağım kitapta. Tabii o isimleri de kitapta yazabiliriz herhalde. İsimleri. Böyle şey yapsam ya, hayatımdaki hani her mallığı bir isimle, böyle gerçek isimle anlatsam, ad soyad ama. Hani Ali Veli bunu yaptı diye böyle hedef de gösteriyorum onu falan.
Eğlenceli olur. Aynen. Neyse bu haftalık benim haberlerim bu kadar ya. Söylenişlerim de bu kadar. O zaman bu haftanın şarkısı diyoruz. Evet. İsveç'ten geliyor. Dags Avalia Sida şarkının ismi. Grupta Peps Bloods Band. Şarkı caz, blues karışım bir şey. Şarkıdaki ifadelerde işte hadi şu an taraf tutma zamanı, saklanmaya yer yok falan gibi ifadeler var. Şarkı da hoşuma gitti. Eski İsveç sosyalist şarkısı. Allah Allah. İsveç'te de sosyalist olması beni hep şaşırtıyor böyle ya. Teşekkürler şarkı için. Bakalım dinleyelim şarkıyı da. Bu haftalık bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz haftaya. Bay bay. Det är dags att välja sida nu. Det är dags att välja sida nu. Vi kan inte vackla hit och dit och tugga strunt och snacka skit. Nej, det är dags att välja sida nu. Det är dags att reflektera nu. Det är dags att reflektera nu. Hur står det till i din egen trakt med det som de kallar för arbetarmakt? Det är dags att reflektera nu. Dags att sluta gömma sig. Det är dags att sluta gömma sig. Hör du den slingra dig och snor? Din del av det hela är större än du tror. Det är dags att sluta gömma sig. Men det är dags att sluta drömma nu. Det är dags att sluta drömma nu. Och kapitalet skiter i dina drömmar om att du är fri. Nej, det är dags att sluta drömma nu. Kom då, att välja vapen nu. Det är dags att välja vapen nu. Mitt munspel är en kanon och mina läppar är min ammunition. Det är dags att välja vapen nu. Men det är dags att välja sida nu. Dags att välja sida. Det är dags att välja sida nu. Det är dags att välja sida. Det är dags att välja sida nu. Det är dags att välja sida. Det är dags att välja sida nu. Dags att välja sida. Det är dags att välja sida nu. Dags att välja sida. Det är dags att välja sida nu. Det är dags att välja sida. Det är dags att välja sida nu. Det är dags att välja sida. Det är dags att välja sida nu. Det är dags att välja sida. Vi kan inte vackla hit och dit och tugga strunt och snacka skit. Nej, det är dags att välja sida nu.